Saatte 200 km hızla 140 metreye kadar ulaşan bir su jeti. Hot fondü aldım. Şöyle. Ve de bir sıcak şarabım var. Bu arkamda reform duvarı var, ünlü. Şantiye kurmuşlar. Tuvalet duruyor burada. Gerçekten çok bakımsız bir şehirle karşılaştım. Komple bir hayal kırıklığı meydan. Herkese merhaba. Bugün dünyanın en pahalı 3. şehri olan Cenevre'deyim. Kanalıma üye olup daha önce benim videolarımı izlemiş olanlar aşina olacaklardır ki aynı Zürih'te, Bern'de, daha öncesinde Lizbon'da ve Amsterdam'da nasıl yaptıysam bugün burada da bu şekilde kapsamlı bir gezi planlıyorum ve bunu yapacağım. Adım adım görülmesi ve anlatılması gereken yerlere odaklanacağım bugün. Keyifli bir gezi ve video olacağını düşünüyorum. Epey öğretici de olacak açıkçası. Şu an Aralık ayının ortalarındayız. Hava tertemiz, bulut yok, soğuk ama 2-3 derece gibi bir sıcaklık var. Güneşle beraber ısınmaca var yani. Noel zamanı biliyorsunuz İsviçre'de çok önemli bir zaman dilimi. Her yer cıvıl cıvıl. Noel marketleri, pazarları kurulmuş durumda. Bugün oralara da uğrayıp tadımlar da yapacağım Christmas marketlerde. Daha fazla uzatmadan başlayabiliriz bence. Hazır başlıyorken de ilk noktamın da üzerindeyim. Pont du Mont Blanc Köprüsü. Cenevre için önemli bir nokta. Cenevre Gölü'nün Rhône Nehri'ne döküldüğü noktada bulunuyor bu köprü. 1862 senesinde inşa edilmiş. Bayağı bir eski yani. İsmini de Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc Dağı'ndan alıyor. Evet, bu köprünün hikayesi bu şekilde. Bu köprünün hemen yan tarafında, yani şu an benim üzerinde bulunduğum noktada ufak bir adacık var. Bu adacık da şu arkamda görmüş olduğunuz ünlü yazar ve filozof Jean-Jacques Rousseau anısına yapılmış. Jean-Jacques Rousseau da Cenevre doğumlu, o yüzden böyle bir ada var burada. Onun onuruna yapılmış. Ada üzerindeki bu heykel de 1835 senesinde François Joseph Bossiot tarafından yapılmış. Evet, bu görmüş olduğunuz meydan Cenevre'nin en eski ve tarihi meydanı. Place du Bourg de Fur meydanı. Meydan kafeler, restoranlar ve 18. yüzyıldan kalma binalarla çevrili. Cenevre'nin tarihini yansıtan Adalet Çeşmesi de burada bulunuyor. Açıkçası daha iyi bir meydan bekliyordum ben. Düzenli olmayan çeşme bile hiç iyi görünmüyor bence. Tarihi önemine binaen salı verilmiş bir meydan gibi. İnşaatlar var, çeşmenin yanında tahtalar duruyor, burada bariyerler duruyor falan, böyle bir hiç önemini gösteremiyor olan bir meydandan bahsediyoruz. Açıkçası burası büyük hayal kırıklığı benim için. Ama devam etmeden önce şu çeşme hakkında da bir şeyler anlatayım size. Dediğim gibi Cenevre'nin en eski ve tarihi meydanından bahsediyoruz. Bu çeşme de tabii buna paralel olarak bayağı eski. Çeşme ilk olarak 15. yüzyılda yapılmış ve zamanla çeşitli restorasyonlardan geçmiş. Adını üst kısmında yer alan adalet heykelinden alıyor. Çeşmenin üstünde adalet sembolü olan bir kadın figürü var ki ben görmüyorum böyle bir figür. Benim anladığım kadarıyla bu Adalet Çeşmesi sonradan restorasyona uğramış ve bayağı bir eksilmiş. Çünkü benim edindiğim bilgilerde çeşmenin 15. yüzyıldan sonra işte tepesinde bir adalet figürü olduğu, bir kadının elinde bir terazi tuttuğu, diğer elinde de kılıç taşıdığı falan söyleniyor. Yani tarihte bu şekilde var çeşmeyle alakalı bilgi. Ama bu arkamdaki çeşmede katiyen öyle bir şey yok. Ve üzerinde de 1817 ibaresi var. Yani sonradan yapılmış olan çeşmeden bu şeyler çıkarılmış herhalde. Yani tek yürütebildiğim mantık bu. Komple bir hayal kırıklığı meydan. Devam edelim bakalım. Bir sonraki durağıma gelmiş durumdayım. Maalesef Cenevre çok karışık, çok düzensiz. Şehirde görülmeye değer yerler çok bakımsız geldi bana. Örneğin burada arkamda reform duvarı var, ünlü. Şantiye kurmuşlar, tuvalet duruyor burada.
Gerçekten çok bakımsız bir şehirle karşılaştım. Tabii öylesine gezmeye geldiğinizde şehre buralara inmediğinizden dolayı görmüyorsunuz ama işte burada gerçekten çok güzel ve büyük anlam taşıyan bir reform duvarı var. Yani onun öyle böyle falan. Biraz sıkıntılı bir yer. Neyse biraz bilgilenelim şimdi. Hem ben öğreneyim hem de size anlatayım. Devam edelim. Duvarın üzerindeki Post Tenebras Lux, karanlıktan sonra ışık yazısı, Reform Hareketi'nin ve Cenevre şehrinin sloganı aynı zamanda. Anıt Reform Hareketi'nin Cenevre üzerindeki kültürel ve dini etkilerini vurguluyormuş. Bakın mesela duvarın üzerindeki bu size anlattığım karanlıktan sonra ışık yazısı çok hoş bir şekilde işlenmiş. Yani bunu böyle arka plandan geniş bir açıdan almak gerekiyor. Gel gelelim ki şu arkamdaki kütle şantiyeden dolayı nasıl geniş bir açıdan çekeyim güzelce size. Mümkün değil. Yani klasik bir İsviçre problemi diyorum ya buraya. Şu güzelim şeyi rezalet bir şekilde görebiliyorum ancak. Sizlere isterdim yani şöyle geniş açıdan güzelce o yazıyı göstereyim falan diye ama mümkün değil. Neyse yakınlarından detaylıca çekeyim, onları koyayım bari. Şu anda Cenevre'nin harita sınırları dışarısında kalan bir semtindeyim. Bu semtin adı Cluj. Bu Cluj semti Cenevre'nin İtalyan köyü olarak adlandırılıyor. Buraya neden İtalyan köyü dendiğini anlayabiliyorum. Çünkü benim de İtalya anılarım çok taze. Daha bu yaz 2 hafta kadar İtalya'da geçirdiğim için çok fazla yer gezdim. Gerçekten de mantıklı, anlayabiliyorum neden böyle olduğunu. 18. yüzyılda Sardinya Krallığı tarafından planlanmış Akdeniz esintili mimarisi, dar sokakları ve avlulu evleriyle dikkat çekiyor burası. Dediğim gibi gerçekten de İtalya gibi hissettiren bir mimariye sahip burası. Bu bölge butik mağazalar, sanat galerileri, kafeler ve canlı bir gece hayatıyla ünlüymüş. Burası Cluj semtinin merkezinde yer alıyor. Sinema Bio. Sinemaya olan sevgimden ötürü gittiğim şehirlerde özel sinemalar olursa mutlaka uğramaya çalışıyorum, bir bakmaya çalışıyorum. O yüzden buraya geldim. Cenevre'nin en eski ikinci sineması Sinema Bio. En eski sineması da Cenevre'nin içinde yer alıyor. Sinema Lux 1909 senesinde kurulmuş o da. Ama artık hizmet vermiyormuş, kapanmış. O yüzden Sinema Bio'ya Cenevre içerisinde ya da hemen dışarısında kalan en eski sinema diyebiliriz. 1912 senesinde kurulmuş Sinema Bio. Sessiz sinema dönemlerinden kalma bir yer yani. Bayağı eski. Cluj bölgesinden çıkıp yaklaşık 4,5-5 kilometre kadar Cenevre'nin kuzeyine doğru sürdüm. Burası Birleşmiş Milletler binasının olduğu bölüm. Burada bir meydan var ve şu arkamda görmüş olduğunuz Broken Chair, kırık sandalye ile ilgili bilgiler vereceğim size. Cenevre'deki Palais de Nation meydanında bulunan devasa bir sanat enstalasyonu bu görmüş olduğunuz heykel. 1997 yılında Daniel Berset tarafından tasarlanmış ve savaş mağdurlarına destek amacıyla Handicap International tarafından yerleştirilmiş. 12 metre yüksekliğindeki kırık ayağa sahip sandalye özellikle mayın kurbanlarının acılarını sembolize ediyor ve uluslararası silahsızlanma çabalarına dikkat çekiyor. Evet, bu kırık sandalyenin hikayesi bu, önemi bu. Bunun Birleşmiş Milletler binasının önüne konması da verdiği mesajı kuvvetlendiriyor. Çok güzel. Cenevre'de şu ana kadarki en güzel şey diyebilirim, en anlamlı. Hazır buradayken Birleşmiş Milletler binası hakkında da bilgiler vermek isterim. Birleşmiş Milletler'in Avrupa'daki merkezi bu görmüş olduğunuz Cenevre'de bulunuyor. 1938 senesinde Milletler Cemiyeti için inşa edilen bu yapı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'e verilmiş. Ana binanın bulunduğu meydanın hemen önünde ülkelerin bayrakları sergileniyor. Bu alan uluslararası diplomasiye adanmış bir alan olarak sembolik bir görev görüyor.
Jackie Tomarello. Hello. Evet, karnım acıktı ve Noel pazarına döndüm tekrardan. Bir hot fondue aldım. Şöyle. Ve de bir sıcak şarabım var. Sıcak şarap 6,5 frank. Hot fondue ise 10,5. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi bana afiyet olsun. Evet, artık Cenevre gezisinin son noktasındayım. Cenevre'nin bilmiyorum ama en sembolik noktalarından biri olabilir. Jet de. Şu görmüş olduğunuz aşağı yukarı bu gezinin tüm karelerinde mutlaka çıkmıştır, görülmüştür. Saatte 200 km hızla 140 metreye kadar ulaşan bir su jeti. İlk olarak 1886 yılında bir su pompası olarak başlatılan bu gösterişli fiskiye zamanla şehrin ikonik yapısı haline gelmiş. Evet, böylelikle Cenevre gezisini sonlandırmış bulunuyorum. Şehri iyi bulmadım. Şehir bugüne kadar gezdiğim İsviçre şehirleri arasında sanırım en vasatı olarak yerini aldı. Ama sonuçta gezmiş oldum, öğrenmiş oldum. Bilmediğim çok şey varmış. Bunları öğrendim. Siz de bu videodan, bu geziden keyif aldıysanız emeğine sağlık kardeşim şeklinde bir like atabilirsiniz. Like atmak ücretsiz. Bunu söyleyeyim. Kimileri parayla zannediyor. Hayır, parayla değil. Like atmak bedava. Eğer buralara kadar geldiyseniz umarım keyif almışsınızdır diyeyim videodan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bakıyor.